Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlardan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Sayın Doktor Erdem Erkul'u mikrofona davet ediyoruz. Çok değerli Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanımız Sayın Ali Taha Koç, çok kıymetli TÜSİAD Başkanımız, Bilişim Derneğimizin değerli başkanı, kamunun ve özel sektörün değerli temsilcileri ve bilişime gönül veren sektörün değerli temsilcileri, Microsoft Türkiye adına hepinize hoş geldiniz diyoruz. Rahmi Başkanımız söyledi, ben de üniversite yıllarından beri bu tarz etkinliklerin mutfağında yer almış biri olarak özellikle bu etkinliğin gerçekleşmesinde gönül veren, destek veren hem Etkinlik Yürütme Kurulu'na hem bu işin profesyonellerine hem de Bilişim Derneği'nin yıllardır emekleri olan arkadaşlarımıza özellikle teşekkür ediyorum. Bugün Bilişim Derneği tekrar bir liderlik yapıyor. Yıllardır da bunu yaptı zaten. Üniversite yıllarından hatırlıyorum. 2001, Rahmi Başkan aralarda boşluk verdi ama o dönemde başkandı. Öğrenciyken üniversite ödevim için 2,5 saatini ayırmıştı bana. Hiç unutmuyorum. Bilişim Derneği'nin 150 metrekare bir ofisinde kendi gene 20 metrekare küçük bir ofisi vardı. 2001. Hiç abartmıyorum. 2,5 saat bir üniversite öğrencisine ödeviyle ilgili zaman ayırmıştı ve hala aklımdadır. Bütün Bilişim Derneği'nin odasında tablolar vardı. Geçmişteki etkinlikler, geçmiş başkanlar neler yaptıkları ve görüyorum bugün, bunu çok kalben söylüyorum, o heyecan aynen devam ediyor. Ondan dolayı da şahsına da tekrar teşekkür ediyorum. Bugün dijital ekonomi konuşuyoruz ve ötesini konuşuyoruz. Aslında gene Bilişim Derneği burada bu konuya liderlik yapıyor. Baktığımız zaman 2025 yılında dünya gayri safi yurt içi hasılasının %24'ü dijital ekonomiden gelecek. Çok önemli bir rakam. Ama burada kaçırmamamız gereken başka bir olay var. Microsoft olarak da biz buna odaklanıyoruz aslında. Sonuçta X, Y ve Z kuşağı. Ben Y kuşağıyım. Siz değerli büyüklerimiz X kuşağısınız ve Z kuşağı. Yani 2000 yılından sonra doğan kuşak. Ve bizim ülkemizde bu kuşağın çok fazla nüfusa oranla baktığımızda bir yer edinmekte. Ama Z kuşağının alışkanlıkları, Z kuşağının ülke ekonomisine vereceği katkı bambaşka. Yine bir istatistik, bundan sonraki 1 milyar kullanıcı, yani ilk 1 milyar kullanıcı tamamen internet üzerinden alışverişlerini, araştırmalarını yapacak. Yani tamamen artık ekonominin tanımından tutun, günlük hayattaki alışkanlıklarımız değişiyor. Burada biz tüketici mi olacağız, kullanıcı mı olacağız, üretici mi olacağız? Bir kere buna karar vermemiz gerekiyor. Geçtiğimiz haftalarda 6 Kasım'da Microsoft olarak hem ülkemizin 2023 vizyonuna nasıl katkı sağlarız, hem gene ülkemizin dijital dönüşüm yolculuğunda neler yapabiliriz, milli seferberlikte bizler neler yapabiliriz, yerel yazılım basın toplantısı düzenledik. Ama bunun arkasında son bir yıldır yapılan çalışmalar vardı ve buradaki amacımız şuydu, Türkiye'den önümüzdeki yıllarda 1 milyar dolarlık bir yerli yazılım şirketi çıkartmak. Ve bu çıkan yerli yazılım şirketinin önce katma değerli projelerini Türkiye'de yapması, daha sonra yapmış olduğu Türkiye'deki çözümleri dünyaya Microsoft'un kendi network'üyle nasıl dağıtabilir? Bunun hesabını yaparaktan 1 milyar dolarlık şirketi daha büyük nasıl hale getirebiliriz ve nasıl ihraç yapan bir duruma getiririz? Bunun hayaliyle bu basın toplantısını yaptık ve bütün planlamamızı, stratejimizi ve nasıl bu dijital dönüşüm yolculuğuna katkı vereceğimizi basınımızın gerekli ve değerli temsilcileriyle paylaştık. Bugün baktığımız zaman dünya geçtiğimiz 10 yıla göre çok daha hızlı dönüyor. Yani biz burada bu toplantıyı yaparken dünyanın başka bir bölgesinde gene bizim bu konularımızın konuşulduğunu biliyoruz. Ar-Ge artık ürgeye döndü. Yani üretim geliştirme çok daha fazla önemli. Burada sizler zaten sektörün temsilcilerisiniz. Bilişim dünyasının değerli temsilcileri burada. Değerli TÜSİAD Başkanımız burada. Kendisi de zaten sektörün içinden geliyor. Bu da bizim için önemli bir fırsat. Ondan dolayı ben çok fazla zaten konuları konuşmak istemiyorum. Öğleden sonra panellerde zaten konuşacağız. Fakat bu coğrafyadan baktığımız zaman Ali Kuşçular, Hazarfenler, İbrahim Müteferrikalar, Katip Çelebiler, Vecihi Hürkuşlar çıkmış.
Ve biz de inanıyoruz ki niye 1 milyar dolarlık değil 5 milyar dolarlık bir yerli yazılım şirketi çıkmasın? Ve uluslararası alanda uluslararası dünyaya rekabet edebilen, uluslararası teknolojileri de kullanarak bu rekabeti sağlayan bir şirket çıkmasın. Ve buna kesinlikle bir hayal olarak bakmıyoruz. Kesinlikle inanıyoruz ve bu çıkacak. Bunu da sizlerin liderliğinde hep birlikte yapacağız. Çünkü özellikle altın üçgen diye tanımladığımız sivil toplum, özel sektör, üniversite ve kamu özellikle birlikte bu işi başaracağız. Çinlilerin çok güzel bir atasözü var. Diyorlar ki eğer bir günlük bir düşüncen varsa, planın varsa pirinç ek. Ama eğer 100 yıllık bir hayalin ve düşüncen varsa eğitime önem ver, yatırım yap diyorlar. Biz bugün ve 2 gün boyunca burada 100 çocuğumuza kodlama eğitimi vereceğiz ayrıca. Bunları da sadece panel olarak değil, ne şekilde katkı verebiliriz onları yaptık. Tabii 2 günde kodlama eğitimi ne kadar öğrenecek bir çocuk ama önemli olan o özgüveni, o hayali, o vizyonu verebilmek. Elimizden geldiğince biz de bu konuda katkı sağlamaya çalışacağız. Çok fazla ben zamanınızı almak istemiyorum. Çok kıymetli konuşmacılar, katılımcılar var. Microsoft Türkiye adına böyle bir etkinliği desteklemekten dolayı hem mutluluğumuzu hem de saygılarımızı sizlere arz etmek istiyorum. Sağ olun, teşekkürler.